Dün itibariyle çok şey konuşuldu. Görüntülerle birlikte İsrail'in zayiat verip vermeyeceği, İran'ın o füzeleri nasıl ulaştırdığı, bundan fazlasını yapıp yapamayacağı, bölgede yeni savaş alanlarının oluşup oluşmayacağı hepsi konuşuluyordu. Amerikan Başkanı, eski başkanı ve adayı Donald Trump'ın da bir açıklaması, bir cümle ortaya çıktı yine. Burada ne olursa Donald Trump aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki ben başkanken savaş yoktu dünyada, özellikle de bu bölgede ve Biden yönetimine de yüklendiği cümleleri var. Yakında tekrar Trump başkan da olabilir Kasım'da ve devamında. Yani cümleleri geçen sene, önceki sene, birkaç ay öncesine göre çok daha önemli hale gelmiş durumda. Eğer seçilirse yapar yapılmaz bilinmez ama neler dediğine bakın. ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Biden yönetimini eleştirdi. Sosyal medyada paylaştığı mesajda ben başkanken Orta Doğu'da savaş yoktu dedi. Dünya yanıyor, ülkemizi yöneten kimse yok. Joe Biden neredeyse görünmez bir başkan. Kamala Harris ise tamamen kayıp ifadelerini kullandı. Trump, Wisconsin'de düzenlediği basın toplantısında da İsrail-İran gerilimine değindi. Misilleme sarmalına sürüklenen iki ülkeyi okul bahçesinde kavga eden çocuklara benzetti. Bu gerçekten kötü oldu. Ancak bu süreci bitirmeleri gerekiyor. Onları okul bahçesinde kavga eden iki çocuk gibi düşünün. Bazen yalnızca biraz akışına bırakmak gerekir. Trump, ABD Başkanı iken İsrail ve Arap ülkeleri arasında imzalanmasına ön ayak olduğu İbrahim Anlaşmalarını hatırlattı. Yeniden Beyaz Saray'a ben gelseydim İran'da bu anlaşmaya dahil olurdu ve Orta Doğu'da barış sağlanırdı dedi. İbrahim Anlaşmalarını yaptık. Başkanlığı ben devralsaydım İran dahil herkes İbrahim Anlaşmalarında yer alırdı. Sonuçta bu herkes için harika olurdu ve Orta Doğu'da barış sağlanırdı. İran-İsrail geriliminin büyümesi Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerini de etkileyebilir. Gazze'de ateşkes öngören ve Hizbullah'la siyasi çözümden yana olan Biden yönetimi, İsrail'le derin görüş ayrılıklarına sürüklenirken eski başkan Trump rol çalmak için fırsat kolladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Temmuz ayında Mar-a-Lago'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İsrail önce 31 Temmuz günü Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi. Ardından Hizbullah'ın iletişim cihazları patladı. 31 Ağustos günü ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Tüm bunları İran'ı savaşa çekme planının parçası olarak görenler var. Hatta Trump ve Netanyahu arasında gizli bir anlaşma mı yapıldı diye soruluyor. Netanyahu'yu itidalli davranmaya ikna edemeyen Biden'ın konumunun zayıflamasına karşın Trump'ın avantaj kazandığına dikkat çekiliyor.